Herkese merhaba. Bu videomda Şeker Kız'ın elbisesini yapımını anlatacağım. Arkadan çıt çıtla giydirebiliyoruz arkadaşlar. Çıt çıtlı. Ayakkabılarımız da bu şekilde. Ben böyle düğme kullanıyorum. İstediğiniz farklı düğmelerde kullanabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar bebeklerimin tüm bölümlerini köşede kartları ekliyorum. 3 bölümünü paylaştım zaten. Bu son 4. bölümü. Diğer bölümlerde hepsini oynatma listesi halinde köşede kartlara ekliyorum. Malzeme detaylarımı da videonun altında açıklama kısmında yazıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi elbise yapımına başlayalım. Elbisesinde bu renkleri kullanacağım. Üstten başlayarak açık pembe, beyaz, mavi ve böyle koyu mavi gibi, ispirto rengi gibi bir rengim var. Onu kullanacağım. İplerim Alize Cotton Gold. Sadece bu kartopu Cotton Love numarasını hatırlayamıyorum arkadaşlar. Elimde vardı. Onu kullanacağım. Koyu mavi, herhangi bir koyu mavi de kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz renklerde kombin yapmanız mümkün. Bakın bu bebekte olduğu gibi farklı bir kombin yaptım. Pembe, yeşil, beyaz ve mor. E, Titan'da lila rengi yapmıştım. Saçları mor. Yani gayet renkli bir bebeğimiz olacak. Şimdi elbise yapımına pembeyle, açık pembeyle başlayacağım. Tığım 2,10 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. Biraz gövdeden bir tık kalın bir tığ aldım. Daha iyi oluyor arkadaşlar öyle olunca. Çok sıkı yapmıyorum kıyafetleri çünkü. Şimdi şöyle düğüm atıyorum ve buradan başlıyorum. 50 tane zincir çekeceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 tane zincirimi çekip geleceğim. 50 tane zinciri çektim. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. 4 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4 tane ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 4 tane sık iğne ördüm, çift yaptım. 4 tane örüp yine 3, 4 ördüm. Bir tane çift yaptım. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Sıra sonunda 4 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. 4 ör, 1 arttır şeklinde 9 kere olmuş olacak. 2 kere oldu. 7 kere daha yaptığımız zaman zaten sonda 4 tane sık iğnem kalacak. Ben 7 tane arttırma yapıp geliyorum. 2 tane yaptım. Toplam 9 tane arttırma yapmış olacağım. 9 tane 4 ör 1 arttır yaptım. Şimdi burada 4 tane sık iğnem kaldı sıra sonuna kadar. 2, 3, 4 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırada arka lobdan yapacağız. Şuradan batıyorum arkadaşlar. Bakın arka lobdan, blosundan batarak sayımız 58 sık iğneye çıktı. 58 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Dümdüz ama arka lobdan örüyoruz. Bakın bu şekilde. Tamamlayacağım. 58 tane sık iğneyi blodan arka lobdan ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine arka loba batıyorum arkadaşlar. Arka lobdan öreceğiz sık iğnelerimizi.
5 tane öreceğim. 3 4 5 sık iğne ördüm. Çift yapacağım. 5 ör 1 arttır. 5 ör 1 arttır şeklinde yine 9 kere arttıracağım. 2 4 5 ör 1 arttır. 2 kere yaptım arkadaşlar. 7 kere daha, toplam 9 kere 5 ör 1 arttır yapacağım. Sonda 5 4 sık iğne kalacak yine arkadaşlar. Ben oraya kadar örüp geliyorum. 9 kere 5 ör 1 arttır yaptım. Şimdi 4 sık iğne kaldı yine sıra sonuna kadar. 3 4 bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine arka lobdan batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 13 tane delik atlayacağım. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 13 tane. 2 4 6 8 10 12 13 14.'ye batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Buradan itibaren başlıyorum. 19 tane sık iğne öreceğim. 19 sık iğneyi örüyorum. ...19 tane sık iğnemi yaptım. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir. 13 boşluk atlayacağım. 13 tane sık iğne atlıyorum. 2 4 6 8 10 12 13'ü atladım. 14.'ye batıyorum. Buradan başlayıp 11 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Dönüp 1 2 3 4. yani sık iğnenin üzerine batıyorum. Şurada bir sık iğneyi atlıyorum arkadaşlar. Çünkü o zincirin zincir çekmiştik. Onun boşluğu olmuş oluyor. Yani bunu atlayıp yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 49 tane ikili trabzan yapacağım. 48 tane baştaki zincir hariç 48 tane ikili trabzan. Arka loblarına batıyoruz yine arkadaşlar. Bakın arka loblarına. Blosuna batıyoruz. Bu şekilde şuraya kadar öreyim arkadaşlar. Zincirin üstüne geldiğimiz zaman da burada 10 tane ördüm. Şimdi burada zincirin üzerine geldim. Zincirin tek halkasına batarak yine 4 tane zincirin üzerine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ön taraftan örüyorum. Burada 19 tane vardı. Sık iğne 19 trabzan yapıyorum. ...19 tane yaptım. Yine zincirin üzerine geldim. Zincirin üzerine de 4 tane yapacağım yine.
1 2 3 4 tane ördüm. Burada 11 tane vardı. 11 tane de buraya örüyorum. İkili trabzan. Şimdi burada renk değişimi yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Son çekim kısmını trabzanın beyaz ile çekeceğim. Burada 1 2 2 tane zincir çektim. Bu pembe ipi kesiyorum. İpleri yürüteceğim. Biraz yürütelim arkadaşlar. Sonradan zor olmasın. İkili trabzan yaparak ...49 tane trabzan var arkadaşlar burada. 49 trabzanı 2 sıra öreceğim. Bir sıra öreceğim, bitireceğim. Sonra burada dönüp 3 zincir, 2 zincir çekip döneceğim. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada gevşeklik olmasın ilik kısmında. 3 zincir biraz gevşek oluyor. Şimdi 49 tane trabzanımı sıranın sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Şunu kesebilirim. Buraya kadar tamamlayacağım. Burada 2 zincir çekip yine düz bir şekilde, blodan almıyoruz artık burada. Buralarda blo yapmıyoruz. Düz bir şekilde 2 sıra 49 trabzan örmüş olacağım. Onları yapıp geleceğim. Şimdi 2 sıra ördüm arkadaşlar, bakın. Şimdi burada birleştireceğim. Çıt çıt dikeceğim yeri oluşturuyorum. Şuradan 3 tane trabzan atlıyorum zincirle birlikte. 1 2 3 tane atladım. 4. trabzanın arka lobuna ilmek kaydırma ile birleştirip 2 tane zincir çektim. Yanından başlıyorum. Arka lobuna batarak blosundan öreceğiz arkadaşlar. Yine arka loblarına batarak ikili trabzan yapacağım. Şu kısma kadar, şurada 3 tane trabzan kalıncaya kadar aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. İkili trabzan olarak tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada bakın 3 tane trabzan kaldı. Batıyorum birincisine, arkadaki zincirin üstüne batıp birlikte alıyorum ve trabzan yapıyorum. Bakın şuradaki zincire battım. Tekrar aldım. Arka lobuna batıyorum. Arkadakinin normal şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar bu ikisini. Şimdi yine arka lobdan burada 3. trabzanın
birleştirdim. Şimdi burada artık spiral öreceğiz. Döne döne öreceğiz. Çünkü ilik kısmını birleştirdik. Burada renk değişimi yapacağım arkadaşlar şimdi. Mavi ipimi aldım. Maviye geçiyorum. İki tane zincir çektim. Beyaz ipi kesiyorum. Yandaki halkadan başlayarak iplerimi de gizleyip mavi ile devam edeceğim. Şimdi burada 3 oldu. Zincirle birlikte 3 oldu. Bu sırada arttırma yapacağım. 4 5 6 7 8 8 tane ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapacağım. Trabzan olarak bu ipimi kesiyorum artık. Sekiz tane ördüm. Zinciri de sayıyorum. 2 4 6 8 ördüm. Bir çift yaptım. Tekrar 8 tane trabzan yapacağım. Yedi 8 ördüm. Yine çift yapıyorum. Tekrar 8 tane öreceğim. Altı 7 8 tane trabzanımı yaptım. Çift yapıyorum şimdi sıradakine. Çift. Tekrar 8 tane öreceğim. Sekiz ördüm. Çift yapacağım. 2 tane ikili trabzan aynı yere örüyorum şimdi. 1 2 3 4 6 7 8 burada 9 tane trabzanım kalıyor arkadaşlar. 9 ör bir arttır yapacağım burada da. 8 ör bir arttır değil de 9 ör bir arttır oluyor. Buraya çift yapıyorum. Yine zincirin üzerine bağlıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Yanından başlayıp sayım 51 tane trabzana çıktı. Böyle dümdüz öreceğim arkadaşlar buraya kadar. 51 tane trabzanı yaptım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Burada yine 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. Arka lobundan alacağız. Bu sırada da blodan yapacağız trabzanlarımızı. Bu şekilde arka lobdan alarak 51 tane yine mavi ipimizle
Trabzanlarımı buraya kadar yapıp geleceğim. Tamamladım. Şimdi mor ipime geçeceğim. Mavi ipi kestim. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. İpin birini buradan yürüteceğim arkadaşlar. Birinde bu taraftan gelirken yürüteceğim. İkisi kaba olmaması için ikisinin. Şimdi buradan örüyorum. Zincirle birlikte 9 tane trabzan yapacağım. İki, 4, 6 oldu. 7, 8, 9. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 9 tek bir çift yapacağım. 4 kere. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Başta 9 tek bir çift yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek trabzan. Sıradakine çift trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Devam edeceğim. 9 tek bir çift, 9 tek bir çift. En sonda 10 tek bir çift yapacağım. 4 kere 9 tek bir çift trabzan. En sonda da 10 tek bir tane de çift trabzan buraya yapacağım. Birleştirdim arkadaşlar. 10 tane tek yaptım, bir tane çift yaptım en son. Toplamda 5 kere arttırmış olduk. Sayım 56 trabzana çıktı. Şimdi 56 trabzanı bir sıra öreceğim. Her birine birer tane batarak arttırma, eksiltme yapmadan bir sıra örelim buraya kadar. Bir sıra yaptım arkadaşlar. 56 trabzanı. Bakın elbisemizin alt kısmı bu şekilde oldu. Şimdi şuraya, şu kısma bulo yaptığımız sıralara fırfırlarını yapacağım. Şimdi burada hemen burada başlayacağım yapmaya. Burası biraz koyu renk arkadaşlar. Yine de göstereceğim. Sonra bir üst mavide size örneği bir daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırma ile. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki trabzanın üstüne batıp sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekip hiç atlamadan sık iğne yapıyoruz her bir trabzanın üzerine. Aralarında da 2 tane zincir çekiyorum. İki zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Sık iğneleri trabzanların her bir trabzanın üzerine yapıyoruz.
Hiç atlamadan 1 2 zincir, bir sık iğne. Bu şekilde tamamlayacağım buraya kadar. Sonra şu kısımda göstereceğim size arkadaşlar. Bu mavi olan kısmı yapıp örneği daha güzel görmeniz açısından orada göstereceğim. Tamamladım arkadaşlar. En son 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Burada 2 tane zincir çekiyorum. İlk başta yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bunu burada bırakacağım arkadaşlar. Bu örneği nerelere yapacağız? Şuradan, bakın şuradan başlayacağız. Blo olarak yapmıştık bu sıralarda. Flosu yani ön kanatları kalmıştı. Buradan yapacağız, başlayacağız. Ben şimdi size şu pembede göstermek istiyorum. Çünkü şurada ilik olduğu için, ilik kısmı olduğu için o biraz daha farklı olacak başlangıcı. Buralarda aynı burada yaptığımız gibi buradan başlayıp şuradan ön halkalarından başlayıp buraya kadar aynı 2 zincir, bir sık iğne şeklinde yapıp burada ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Şimdi ben şurada göstererek size ikinci sırasını da pembe ile göstermiş olacağım. Bu iki kısma buraya mavi ile buraya da beyaz ile yapacağız. Hangi rengin üzerindeyse o renk ile yapacağız. Bakın morun üzerine mor, mavinin üzerine mavi, beyazın üzerine beyaz. Şimdi de pembenin üzerine başlayacağım. Burada ilik olacağı için şuradan üçüncü, bakın hemen dibinden başlamıyorum. 1 2, hatta üçüncüden başlayayım arkadaşlar. Burada ön kanatları kalmıştı. Oraya tığımı geçiriyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Arkadan ipimi de yürütüyorum arkadaşlar. Şu ipimi de gizleyeceğim. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki halkaya batıp sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir, dibindeki halkaya batıp sık iğne. Çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Biraz elinizi gevşek tutabilirsiniz. Ya da daha kalın bir tığla yapabilirsiniz. Yani benim tığım 2,10 milim. Çok sıkı yapıyorsanız 2,5 milim tığla da yapılabilir. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki halkaya geçip sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir, sık iğne. Şimdi bu ipi burada bırakıyorum. Sık iğne, 2 zincir. Burada bakın zincirin üzerine trabzan yapmıştık. Yine her birine, şurada atlamayalım arkadaşlar. Şurada bir tane daha var. 2 zincir, sık iğne, 2 zincir. Bakın 3 oldu. Koltuk altında 4 tane olmalı. 4. Yani burada 4 tane sık iğne yapmış olduk. Aralarına 2 zincir çekerek. Şimdi 2 zincir çektim. Bakın burada hemen ilk sık iğnenin ön halkasına geçiyorum. Sık iğne yaptım. 2 zincir ve sık iğne yaparak aynı şekilde dolduracağım. Koltuk altına gelince yine burada aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 4 tane sık iğne bu ön halkalara yapacağız. Böyle devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar burada göstereceğim arkadaşlar.
Sıranın sonuna kadar yaptım. Bakın burada 2 tane zincir çektikten sonra şurada bir tane daha var. Trabzanın üstüne şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Burada 2 sırada zaten toplamda 4 sıramız var. Şimdi burada kestim. Bir dahakinde de keseceğim. 2-3 sıra kesmiş olacağız arkadaşlar. Çünkü örneğimizin dönersek örneğimizin ters yüzü gelir. Zaten burası en üstü. Burada güzel görünmesi gerekiyor. Ters yüz olmasın diye ipimi keserek yapacağım. İpimi kestim. Baş tarafa tekrar bağlayacağım. Burada sık iğne yaparak başlamıştık. Oraya tığımı geçirdim. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. İpimi arkadan yürüteceğim. Yine 2 zincir çekiyorum. Bakın burada 2 zincir çekip sık iğne yapmıştık. O sık iğnenin içine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Burada yaptığım sık iğnenin üstüne sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip aynı işlemi yapıyoruz. Sık iğnelerimizi altta sık iğne yaptığımız yere yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın. Zincirlerin üstüne değil, sık iğnenin üstüne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sık iğne yapıp 2 tane zincir çekeceğim. Sık iğnenin üstüne sık iğne, araya zincir 2 tane. Şimdi bunu şu kısma kadar, sonuna kadar tamamlayacağım. Bu ipi de arkadaşlar burada sona gelirken bu ipi de burada gizleyelim. Sonradan bize iş çıkmasın. Şimdi ben onu tamamlayıp ikinci sırayı tamamlayıp geliyorum. Son sık iğneye geldim. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya batıp sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi yine keseceğim. Bakın ipimi kestiğim ipi burada yürüttüğüm zaman arkadaşlar bana sonradan iş çıkmıyor. Hem de gayet düzgün ve rahat bir şekilde zorlanmadan, oyalanmadan bunu da gizlemiş oluyorum iplerimi. Başlarken de aynı şekilde gizliyoruz. Şimdi 3. sıramda geçiyorum. Buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere batıp sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar burada sık iğne var. Onun içine batıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Sık iğnelerin içine batarak aynı şekilde bu sıramı da tamamlayacağım. Buraya kadar gelirken şu ipimi de yine burada gizleyeceğim.
Buraya kadar örüp geliyorum. Son sık iğneye geldim. Burada ipi de yürüttüm arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çektim. Son sık iğnenin içine batıp sık iğnemi yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bağlantı yapacağım. Artık ipimi kesmiyorum. 2 kere kestim. İlk sık iğnenin içine bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere sık iğne yapıyorum. Son sırayı yapacağım. Yalnız son sırada 2 zincir yerine bir zincir yapacağız. Bakın örneğimiz kısa olduğu için çok havada durur. Pileler yani büzgüler çok havada durur böyle. O yüzden onların biraz daha toparlanması için bir zincir çekip yapacağım. Bu son sırada bir zincir çektim. Sık iğnenin içine batıyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir, sık iğne, bir zincir, sık iğne şeklinde bu sırayı başlangıç noktasına kadar örüp tamamlayacağım. Bir zincir, bir sık iğne, bakın. Toparlıyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada pilenin bozulmaması için böyle daraltarak yapmayı uygun gördüm bu modelde. Daha güzel olacak. Bakın göstereyim size bebeğimde. Yani böyle çok açık ve havada durmaması için kendiliğinden böyle pile oluşuyor son sırada biraz daralttığım için. Şimdi aynı şekilde bunu sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Bir zincir, bir sık iğne şeklinde. Son sık iğneye geldim arkadaşlar. Bir zincir, bir zincir çektim. Sondaki sık iğneye batıp ilk sık iğnenin içine, başlangıç sık iğnesinin içine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Bunu iğne ile içeriye gizleyeceğim arkadaşlar. Burası ilik yeri, bakın. Böyle üst üste binecek. Gördüğünüz gibi pilelerimiz bu şekilde düzgün bir şekilde oluyor. Son sırayı böyle yaptığım için arkadaşlar. Yoksa açık dümdüz bir şekilde olur. Burası mesafesi kısa olduğu için pileler kendiliğinden kıvrılmayacağı için böyle bir yöntem uyguladım. Bu ipleri keselim arkadaşlar. Bunu da içeri gizleyeceğim. Şimdi size burada mavi iple başlangıç kısmını göstermiş olacağım arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Şöyle bakın, şu bağlantı yerine tığımı geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı battığım halkanın içine sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi hemen yandaki halkaya geçiyorum. Bu ipi de yürütüyorum arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çekip yandaki halkaya, hiç halkaları atlamıyoruz. Her halkanın içine sık iğne yapıyoruz. Aralarında da 2 tane zincirimiz var. 2 zincir, bir sık iğne. Aynı burada yaptığımız gibi. Burada ipi koparmadan yapacağımız için orayı da hemen kısaca size göstermek istedim arkadaşlar. Göstereceğim. Şimdi buraya kadar örüp sırayı tamamlayıp bağlantı yapmayı ve ikinci sırayı da göstereceğim. Son halkaya da yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 2, ilk battığım, ilk yaptığım sık iğnenin içine buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı halkanın içine, aynı sık iğnenin içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine sık iğne,
Bir tane değil arkadaşlar, iki tane. İki tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine sık iğne. İki tane zincir. Sık iğnenin üstüne yapıyoruz. Zincir çektikten sonra burada yaptığımız sık iğnenin üzerine sık iğne. İki tane zincir çekerek aynı şekilde tamamlayacağım. Buraya kadar iki zincir çekip ilmek kaydırma ile buraya birleştireceğim. Sonra bir zincir çekip bir sıra daha yapacağım. Toplam 2 zincirle yaptığım sıraları 3 sıra yapmış oluyorum. Üçüncü sırayı da yaptıktan sonra son sırayı burada da göstereceğim arkadaşlar size. Bunu tamamlayıp 2 sıra yapıp 2 sıra daha yapıp geleceğim. 2 sıra yaptım, bakın arkadaşlar. Maviyle daha iyi göründü. Şimdi burada son sık iğnemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sıramı tamamladım. İlmek kaydırma ile ilk sık iğnenin içine bağlantı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu son sırada bir zincir çekerek yapacağız. Aralarına bir zincir çekeceğiz. Bir zincir, sık iğne. Bir zincir, sık iğne, bir zincir, sık iğne şeklinde bu pilelerimizde toplamış olacağız. Aynı pembede olduğu gibi, bakın bu şekilde. Onu da tamamlayıp geleceğim. Daha sonra beyazı başlayacağım buradan. Mavi başladığım gibi beyazı da başlayacağım. Sonra moru da tamamlayacağım arkadaşlar. En altta koyu morumuz var. Onu da tamamlayıp iplerini de temizleyip geleceğim. Elbisemi tamamladım arkadaşlar, bakın. Fırfırları gayet güzel oldu. Dediğim şey buydu arkadaşlar. Bakın buradan mavi görünüyor. Buradan mor görünüyor daha çok. Buradan da beyaz. Sadece birer sıra diğer renkten oluyor. Bu şekilde arkadaşlar elbisemiz bitti. Çıt çıtlarımızı dikebiliriz. Ben yapıştıracağım. Daha önce de yapıştırmıştım arkadaşlar. Göstermiştim onu. Şimdi tekrar göstereceğim. Silikon tabancası ile yapıştırdığımız zaman kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Yani gönül rahatlığıyla önce ama dağıtmayacaksınız ve çıt çıtın içine çıt çıtın şu kısmına silikon gelmesin. Şimdi diğer kısmına yapacağım. Şu aparatı, yani diğer parçasını. Bir iki dakika sonra hemen kuruyor zaten. Şimdi diğer tarafı, bakın şu kısma, diğer çıt çıtımı şuraya yapacağım. Nereydi arkadaşlar? Beyaz kısma. İyice kurusun, yoksa birbirine yapışır çıt çıtlar. Birkaç dakika sonra iyice kurumuş olacak.
yapıştıracağım. Bu şekilde çıtladık. Elbisemiz hazır. Ayakkabısını da hemen yapalım. Bunu da hazırlayalım. 2 ayakkabıyı da arkadaşlar bu kısma kadar, son sıraya kadar aynı yapacağız. Ben bu modelde, yani bu beraber yaptığımızda kenarına böyle bir süs yaptım. Burada sadece ilmek kaydırma yapmıştım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu göstereceğim şimdi size. Buraya kadar aynı 2 tane aynısından yapacağız. Kıyafetlerde 2.10 milim tığ kullanıyorum. Şimdi 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine 4 tane yapacağım. Şöyle çeviriyorum ipimi. 2, 3, 4 tane. Şimdi zincirin diğer tarafına yine 4 tane yapacağım. Pardon, 3 tane yapıyorum. Bir tane boşluğum kaldı. O boşluğun içine çift yapıyorum. 3 tek bir çift yapmış oluyorum. Şimdi ayakkabıda ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Şöyle ilk zincirin içine, ilk sık iğnenin içine battım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip sıramı bitirdim. 13 sık iğne oldu sayım. Sık iğne sayım 13 sık iğne. Hemen ilk boşluğa battım. Çift yapıyorum. Aynı boşluğun içine çift yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. Köşedeki 4 sık iğneye geldim. Her birine çift yapacağım. Her bir sık iğnenin içine 2 tane yaparak 4 tane çift yaptım. 3 tane örüyorum arka arkaya. 2, 3, son 2 halkaya da çift yapıyorum. Arka arkaya 2 tane çift yaptım. Yine ilk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Sayım 20 sık iğneye çıktı. Şimdi aynı boşluğun içine batıp bir tane ördüm. Yanındaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. 3 tane örüyorum. 2, 3 sık iğne arka arkaya ördüm. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 4 kere bunu tekrarlıyorum. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Toplamda 4 kere bir tek bir çift yaptım. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde 2 tane arttırma yaptım. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim. 27 sık iğneye ulaştı sayım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğun içine batıyorum. Hemen dibine 1, 2, 2 ördüm. Bir tane çift yapıyorum. 2 tek bir çift. 1, 2, 3 tane ördüm. Sonra 1, 2 tane ördüm. Bir çift yaptım. 2 tek bir çift yaptım. Tekrar 2 tek
bir çift, 2 tek, bir çift, 1 2 tek, bir çift şeklinde 4 kere arttırdım. 1 2 3 tane ördüm. 1 2 tek, bir çift. Tekrar 1 2 tek, bir çift şeklinde arttırmalarımı tamamladım. Sayım 34 sık iğneye çıktı. Birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Bu kez 3 tane tek tek örüyorum. 3 tek, bir çift. Tekrar 1 2 3 tane ördüm. Şimdi buradan tekrar sayıyorum. 1 2 3 tane ördüm. Çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift şeklinde 4 tane burada arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 3 tek, bir çift. Dördüncü arttırmamı da yaptım. Buradan 1 2 3 tane ördüm. Tekrar 1 2 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. Tamamladım arttırmalarımı. İlmek kaydırma ile ilk sık iğnenin içine bağladım. Bir zincir çektim. Sayım 41 sık iğneye ulaştı. Şimdi 41 sık iğneyi arka lobdan alarak bula olarak arkadaşlar aynı yere batıyorum. Aynı bağlantı yaptığım yerin arka lobuna batıyorum. 1 2 3 bu şekilde arka lobdan alarak blolarına batarak yani 41 tane sık iğne yapacağım. Buraya kadar tamamlayacağım. 41 sık iğne ördüm arkadaşlar. Blodan ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Normal bir şekilde batıyoruz artık. 5 sıra daha 41 sık iğneyi dümdüz öreceğim. Öreceğim. İlmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip tekrar böyle 5 sıra daha örmüş olacağım. Buraya arkadaşlar bir toplam 6 sıra olacak. Tabandan sonra 6 sıra olacak. Dümdüz örüp geliyorum. 5 sıra ördüm arkadaşlar. Toplam 6 sıra oldu. Şimdi burada bir zincir çektim. Aynı deliğe batıyorum. 2 tane örüyorum. Eksiltiyorum. 2 ör, 1 eksilt şeklinde eksilteceğim. 2 ör, 10 kere eksilteceğim arkadaşlar. 2 ör, 1 eksilt. Onuncu eksiltmemi yaptım. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu yaptığım sağ ayak kabı olacak. Bu da sol ayakkabı olsun arkadaşlar. Önce sağ yapıyorum.
sağ ayakkabıdan bu sırada 8 tane 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Şimdi 18 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 tane. Şimdi buradan 8. zincirden 1 2 3 4 5 6 7 8. zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci ilmek kaydırmam, üçüncü, 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi hemen buradan sıradan devam ediyorum. Yalnız ilmek kaydırma ile devam ediyorum. Bakın ilmek kaydırma yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıp ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. İpimi biraz, yani içine geçirecek kadar az bir uzunlukta bıraktım. Bakın burada ipimi şöyle bir sonraki sık iğnenin içinden geçiriyorum. Daha sonra burada ilk başta bakın şunun içine, yalnız şuradan geçiriyorum. Arkaya alıyorum. Bakın burada bütünlük oluşuyor. Şurada düğümleyeceğim. Ve bunu iğne ile içeri çekeceğim ya da böyle tığla arkadaşlar. Şimdi şuraya düğme dikeceğiz. Bakın şu şekilde. Ayakkabımız ön tarafı burası, arka tarafı burası hazır olacak. Şu sol ayakkabıyı da yapalım arkadaşlar. Bitiş son sırasını ilmek kaydırma ile birleştirdikten sonra bir zincir çektim. Buradan başlıyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Hemen dibine battım arkadaşlar. Dibine battım. 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Şimdi buradan itibaren ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3 4 16 tane
16 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 18 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 zincir çektim. 8. zincirden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincire batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 10, 11 tane ilmek kaydırma yaptım. Hemen yanından, yani sıradaki sık iğneden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne örüyorum. Yine ilmek kaydırma ile birleştirip zincir çekmeden ipimi kesiyorum. Burada hemen bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu kısmı. Bakın, birleştirdikten sonra şuna tığımı geçirdim. Arka tarafa. Daha sonra buradaki son sık iğnenin içine bu taraftan geçiriyorum. Son halkanın şurada arkadaşlar. Şunun içine. Arkaya alıyorum. Ve ipi gizleyeceğim. Şurada önce düğümlüyorum. Çünkü düğümlemeden sonra buraya geçireceğim arkadaşlar, diğeri gibi. Bu da tamam. Düğmemizi diktikten sonra bitmiş olacak. Şimdi şu beyaz kısmı nasıl yaptığımı hemen size göstereyim. Ayakkabımızın arka kısmı, şöyle baş aşağı tutuyorum. Şuradan, tam ek kısmından yapmıyorum arkadaşlar. Biraz böyle sol taraftan ipi geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Şurada halkalar kalmıştı arkadaşlar. Bulo yapmıştık. Onlara yapacağım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki halkaya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir, ilmek kaydırma. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Şimdi burada son halkaya yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk battığım yere ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kestim. Şimdi şöyle arka tarafa geçirip sonra bunu da arkaya geçireceğim arkadaşlar. Düğümleyeceğim. Öyle arkadaşlar. Süslememiz de hazır. Ayakkabımızın düğmelerini de diktikten sonra bitmiş olacak. Hemen kafasını nasıl monte ettiğimi de size kısaca göstereceğim arkadaşlar. Her bebekte gösteriyorum. Aynı şekilde dikiyorum. Ama burada da hemen göstereceğim yine.
Burayı isterseniz sarabilirsiniz. Bantla isterseniz böyle de sarmadan da oluyor arkadaşlar. Yer açtıktan sonra hem baştan hem de gövdeden ip bırakmıştım. Her ikisine de yani 2 kat dikeceğim arkadaşlar. Şöyle uçlarını eşitleyeyim. Böyle uzun bir iğne kullanıyorum. Tam ortaladım. Şuradan başlayacağım. Böyle karşılıklı kafadan ve boyundan alarak hiçbir sık iğneye atlamadan bu şekilde dikeceğim. Hem boyunda hem kafada 18 sık iğne var zaten. Her birine batmış olacağım. Böyle dikerek tamamlayacağım arkadaşlar. Şurada düğüm atıp sabitleyeceğim. Oraya kadar dikip geliyorum. Ayakkabılarımın düğmelerini diktim. Giydirdim. Elbisemiz de hazır. Böylece bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.